Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün çok hoşunuza gideceğini umduğum harika bir projeyle karşınızdayım. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Bu tam bizim usul bir örgü patik. Çok ama çok kolay. Ama baktığınız zaman çok zormuş gibi görünüyor ve çok şık görünmüyor mu? Tam bizler için. Nasıl? Çorabımı giydim, ayakkabılarımı da giydim, evde tıngır mıngır salınıyorum. Ama çok rahat bir şekilde salınıyorum. Çünkü bu kendinden çoraplı patik. İşte gördüğünüz gibi. Yapımı da çok kolay. Hadi yapımına başlayalım. Yün olarak 100 gramlık 133 metrelik %100 akrilik bir yün kullanıyorum. Şiş numarası 7-8 numara ama ben 5 numara kullanacağım. Çünkü patiğin daha böyle sıkı, esnemeden güzel görünmesini istiyorum. O yüzden daha düşük numaralı şiş kullanıyorum. Şimdi ilmeğimizi ne yapıyoruz? Ayak çevresine uygun olarak atıyoruz. Ayağınızın çevresine göre ilmek hesabı yapabilirsiniz. Eğer bu beni çok zorlar derseniz genişliği kadar ilmek atın. Yani şöyle 20 tane ilmek atıp ayağınızın çevresi uzunluğunca örün ve ortadan daha sonra ilmek çıkartın. Benim yapacağım 38 numara ayak için, 37-38 numara ayak için bu yün kalınlığına göre 65 ilmek atacağım. ...65 ilmek attım. Ben haroşa öreceğim ayakkabı kısmını. 13 sıra yeterli olacaktır genişlik için. Ayağın yüksekliğine göre siz de ayarlayabilirsiniz. ...13 sıra haroşa ördüm. Şimdi sağdan ve soldan eksiltmeler yapacağım. Ortada 11 tane ilmek bırakacağım. Sağdan 27, soldan 27 ilmek eksilteceğim. Yani ayağımın üstünün genişliği kadar ilmek bırakacağım o çorap kısmı için. 11 ilmek benim için yeterli. Şimdi 27 ilmek sağdan eksiltiyorum. ...27 ilmek eksilttim ve bu eksilttiğimi de bu şişe takalım ve şimdi çorap kısmını beyaz yünle öreceğim için beyaz yünümü takıyorum ve 11 ilmeği beyaz yünle örüyorum. ...11 ilmeği ördüm. Şimdi geri kalan 27 ilmeği de yine siyah ipimle eksilteceğim. Yine siyah ipimi bağlıyorum bu tarafa ve hepsini kapatıyorum, eksiltiyorum. Sağdan ve soldan 27'şer ilmek eksilttim. Sadece ortada 11 tane ilmek kalmış oldu. Şimdi onu da düz örgü olarak 4 sıra beyaz, 2 sıra sarı olmak üzere öreceğim. İsterseniz çizgili yapmak zorunda değilsiniz ama bence çok şirin oldu. O yüzden 4 sıra beyaz, 2 sıra sarı şöyle ayağımın üstü olana kadar öreceğim. Dört sıra beyaz ördüm. Şimdi sarı ipime geçiyorum. Şimdi 2 sırada sarı ile öreceğim. Şimdi beyaz ipe geçiyorum yine. 4 sıra beyaz, 2 sırada sarı düz örgü olarak gidiyorum.
Şöyle sarı yünü de beyaz ipi örerken şöyle bir kere dolarsanız sağ tarafta hiç iz olmadan iki yünü de gayet rahat bir şekilde yürütmüş olursunuz. Evet, ayağımın üstünün uzunluğu boyunca şuradan saymam gerekirse 6 tane sarı olana kadar öreceğim. Altı tane sarı oldu. Yani ayağımın üzerinin uzunluğu oldu. Şimdi ne yapıyorum? 2 sıra beyaz ördüm. Ve konç kısmını yapacağım. Yani çorabın üst kısmını yapacağım. O yüzden şimdi de ilmek arttıracağız. Çünkü tüm çevresini kaplaması gerekiyor. Şimdi sağdan 15 ilmek, soldan 15 ilmek olmak üzere arttıracağım. Toplamda ilmek sayımı 41 ilmeğe çıkartacağım. Şöyle bir ilmekten 15 tane ilmek çıkartıyorum. 15 ilmek çıkarttım. Şimdi yine onları da düz örgü olarak örüyorum. Şimdi aynı şekilde yine sol tarafta da 15 ilmek çıkartıyorum. Arttırıyorum. Toplamda 41 ilmeğe ulaşmış olduk. Şimdi ne yapıyorum? 2 sıra aşağıda örmüştüm. 2 sırada yukarıda örerek 4 tane beyaz yapıyorum. Ve yine sonra 2 sıra sarı, 4 sıra beyaz olmak üzere istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Ve 4 tane sarı çizgi olana kadar ördüm. Toplamda 10 santim. Şimdi şöyle 4 sırada lastik örgü öreceğim. Çorabın lastiğini yapıyoruz yani. Bir ters, bir düz lastik örgümü örüyorum. Dört sırada lastik ördüm. Artık çorabımı bitiriyorum. İşte gördüğünüz gibi ay harfi demiştim ya, işte ona benziyor. Kalın bir I gibi. İşte çok kolay bir şekilde örgümüzü tamamladık ve bu bir patiye dönüşecek. Nasıl olacak? Siyah kısım taban kısmıydı. Onu ikiye katlıyorum ve şöyle düz kısmını tamamen dikiyorum. Burası topuk kısmını oluşturacak. Topuk kısmını dikmiş olduk. Şimdi burun kısmına geliyoruz. Taban kısmını dikeceğiz. Burada bir püf noktası var. Ne yapıyorum? Komple şöyle 4 santimlik bir yeri belirliyorum. Ve o kısmı ilk önce şöyle teller gibi dikiyorum, o yuvarlaklığı verebilmek için. Babet patiklerden hatırlayacaksınız. Şöyle teller gibi dikiyorum. Sadece 4 santimlik kısmını. Ve şöyle hafifçe büzdürüyorum. Orası yuvarlak olmuş oluyor. Burun kısmı yuvarlak olmuş oluyor böylece. Ve dümdüz tüm tabanı dikiyorum.
Evet, ayakkabı kısmı oluşmuş oldu. Şimdi çorabını dikmeye geldi. Şöyle açarak iki yandan çorap kısmını da dikeceğim. Ve şimdi çorabın konç kısmına geldi. Onu da şöyle topukta birleştireceğim. Şimdi de diğer kısmını dikiyorum. Ve çorap kısmını dikeceğiz. Şimdi sarıyı sarıyla, beyazı da beyazla dikeceğim. İki ipimi de hiç çıkartmadan sarı kısımları sarıyla dikeceğim. Hiç kesmekle uğraşmayacağım. Şimdi direkt sarı kısmı atlıyorum. Sarı kısımlar bitti. Şimdi de beyaz kısımları dikelim. Ve işte gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hazır oldu. Şimdi sıra geldi ayakkabının bandına. Diğerini şöyle sol tarafa doğru yapmıştık. Bunu sağ tarafa doğru yapacağız. Ne yapıyorum? Şöyle aynı yerden olsun. Beyaz kısmın altından, ikinci sarının üstünden, şöyle siyah kısımdan 4 tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu 4 ilmeği bandın uzunluğu boyunca haroşa olarak öreceğim. İşte istediğim uzunluğa geldi. Artık bitiriyorum. Ve şöyle dikerek sabitliyorum. İşte gördüğünüz gibi bu çoraplı patiği yapmak bu kadar kolay. Sadece şöyle bir ay harfi vardır ya, böyle kalın ı da olabilir. İşte tam o şekildeki bir örgüden bu patiği oluşturduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa tanıştık ve karşılaştıysak yapacaklarımdan haberdar olmak için kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.